Merhabalar. Bu videomda dikiş makinesinde ilik nasıl açılır ve ilik açmanın püf noktalarını göstereceğim. Öncelikle dikiş makinemizin çok amaçlı ayağını çıkarıyoruz bu şekilde. Ondan sonra sizlere ilik açma aparatını gösteriyorum. İlik açma aparatımızda B harfi var arka tarafta. B harfi yazan kısım arka tarafa gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Fakat bu ilik açma aparatımızı yerleştirmeden önce düğmemizin işaretlerini, ölçülerini alıyoruz. Ölçülerini de şu şekilde, şu aparatın içindeki ayak kısmın olanı arkaya getiriyoruz ve düğmemizi buraya yerleştirip ona göre şu noktaları sayacağız. Evet, şimdi bunu tam arkaya doğru yerleştiriyoruz ve düğmemizi koyuyoruz ve düğmeyi koyarken şu birinci kırmızı çizgimizi baz alıyoruz. Ona göre kaçıncı çizgiye geldiyse işlem yaparken de o çizgiye gelince duracağız. Şimdi şu çizgiye kadar geldik ve çizgimizi sayacağız. 6. kırmızı çizgiye kadar düğmemizin ölçüsü. Şimdi ilik açma aparatını makinamıza takıyoruz. Baskı ayağımızı indiriyoruz ve ilik açma aparatındaki pimi baskı ayağındaki şuradaki yere yerleşmesini sağlıyoruz. Evet, çıt sesini duyunca tam yerine yerleştiğinden emin oluyoruz. Tabi işleme başlamadan önce bu şekilde arkaya doğru kaydırıyoruz. Sıfır olacak şekilde. İlik açmada daha iyi bir sonuç elde etmek için tansiyon ayarımızı biraz küçültüyoruz. Yani hafifçe azaltıyoruz. Şöyle 2 ve 3 arasında olabilir. Duruma göre daha da azaltılabilir. Şimdi kumaşımı göstereyim sizlere. Evet, kumaşım bu şekilde. Çok ince de değil, çok kalın da değil. Normal. Ben 2 katlı yapıp bu şekilde ilik açacağım. Fakat sizin ilik açacağınız kumaş ince veya esnek ise içine kesinlikle tela kullanın. Daha iyi bir sonuç elde etmek için. Şimdi benim ince ve esnek olmadığından dolayı tela kullanma ihtiyacı duymadım. Şimdi bu şekilde kumaşımı yerleştiriyorum. Evet, tüm işlemlerimizi hazırladıktan sonra şimdi sıra geldi desen düğmemizi. Desen düğmemizde de ilik açma işaretlerimiz var. Şurada gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 aşamalar bu şekilde. Önce bir numarayı getiriyorum. İşleme başlamadan önce iğne ipliğimizi de şu ilik açma ayağının içinden geçireceğim. İlk başta 8-9 dikiş olacak şekilde ayarlıyoruz. Daha fazla olmamasına özen gösterin. Şimdi ikinci adıma geçiyoruz. Ve ikinci adıma geçmeden önce kesinlikle iğnemizi kontrol ediyoruz. İğnemiz olur da çağınozun içindeyse, yani aşağıdaysa kesinlikle volanı kendimize doğru çevirip yukarı çıkmasını sağlıyoruz. Benim iğnem yukarıdaydı, onun için direkt desen düğmemizi çevirdim. Evet, düğmemizin ölçüsü 6. Kırmızı çizgiye kadardı. Şimdi ben 6. kırmızı çizgiye geldim. Onun için 3. adıma geçiyoruz. 3. adımda da yine iğnemiz yukarıda olacak şekilde desen düğmemizi çeviriyoruz ve 3 yazan kısma getirdim.
Bakın iğnem çanozun içinde, yani şu an gördüğünüz gibi aşağıda kaldığı için volanı kendime doğru çevirip iğnenin yukarı çıkmasını sağlıyorum. Ondan sonra 4. adıma geçiyorum. Şimdi 4. adıma geçebilirim. Evet, gördüğünüz gibi ilik sınırlarımızı belirledik. Şimdi dikiş sökme aparatıyla orta kısmını açıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi iliğimizi açtık. Arka kısmını da hemen sizlere göstereyim. Arka kısmı da bu şekilde. Şimdi düğmemizi geçirelim. Bu şekilde de düğmemizde tam ölçüsüne göre olduğu için güzelce geçiyor. Kafanıza takılan herhangi bir sorun varsa yorumlar kısmında bizlere yazabilirsiniz. Başka bir videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.